Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimyasal gebelik. Kimyasal gebelik nedir? Başlamadan hemen önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için de zil sesine dokunmayı unutmayın efendim. Ve bu videonun bitiminde mutlaka merak ettiğiniz şeyleri sormak için yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü okuyor olacağım. Şimdi geldi kimyasal gebeliğe. Kimyasal gebelik. Belki bir kısmınız ilk kez duyuyor. Hani gebelik var da nasıl bir gebelik? Aslında birçok kadının başına gelir ve geldiğinin de birçok kadın farkına varmaz. Adeti geçer, bir hafta sonra adet olur. Bu ay adetim gecikti der. Özellikle tüp bebek kliniklerine başvuran, yani IVF yaptıran hastaların sıklıkla görüp de tanı konulan bir gebelik sürecidir. Sağlıklı bir gebelik sürecinde nedir? Döllenmiş yumurta rahimin içine gelir ve endometrium, yani rahimin iç tabakasına yerleşir ve gebelik gelişir. Ama kimyasal gebelikte embriyo yok. Rahim içine yerleşmiş mi? Yerleşir ama yerleştikten sonra bir süre tutunamadan gelişimi durur ve adet kanamasıyla beraber gebelik kesesi oluşmadan hemen sonra atılır. Yani embriyo yerleşemez. Niye kimyasal gebelik diyoruz? Çünkü biyokimyadan geliyor. Kanda beta HCG dediğimiz hormon artar. Ama ultrasonda gebelik gözükmez. İdrar testinde çift çizgiyi görürsünüz. O zaman da gebelik olduğunu düşünürsünüz. Tıpkı hamilelik, normal hamilelikte olduğu gibi kanda beta HCG dediğimiz o hormon yükselir. Niye yükselir? Çünkü gebeliğe ait embriyonun endometriuma implante olmasıyla trofoblast dediğimiz hücreler büyümeye ve kana beta HCG hormonunu vermeye başlar. Ama gebelik ilerleyemeden sonlandığı için, gelişimi durduğu için gebelik kesesi ultrasonda oluşmaz. Peki gebeliğin kaçıncı haftasında görülüyor? 5. haftasında, yani 4-5 haftalıkken. Şimdi biz burada bir şey anlatmak istiyorum. Gebeliğin 5. haftası döllenmeden sonra olan 5. hafta değil. Adet gördüğünüz günün 1. gününden sonra olan 5. hafta. Yani tahmini adet tarihiniz geçmiştir. 4-5 haftalıkta başlanan bir durum. Zaten ultrasonda da gebelik kesesi 5. haftadan sonra görünür. Onun için kanda testiniz pozitiftir ama ultrasonda gözükmez. Bu dönemdeki kimyasal gebelikte ne tür değişiklikler oluyor? Kişi hamile olduğunun belirtileri olan o belirtiler genellikle olmuyor. Neden embriyo yerleşmiyor? İşte bunları konuşacağız. Embriyo neden rahime tutunamıyor? Ya da implantasyonda neden başarısızlıklar oluşuyor? Bunları konuşacağız. Bunun tanılarını, sizdeki belirtilerini konuşacağız. Kimyasal gebelik aslında toplumda oldukça yaygın görülen bir şey. Yapılan araştırmalara göre tüm gebeliklerin 1/4'i, yani %25 gebelik 20 haftadan önce sona eriyor. Ortalama %80 düşük de çok erken dönemde meydana geliyor. Birçok kadın gebe olduğunu fark etmeden adet görüyor ve tanı konulamıyor. Erken dönemde düşük yapıyor. İşte bu 4. 5. haftalarda adet gördüğünde. Kimyasal gebelik diyebilmemiz için kişinin kesesinin ultrasonda gözükmüyor olması gerekiyor. Nedenine gelelim. Şimdi onları konuşalım. Şimdi bu hamilelik testini yanlışlıkla pozitif çıktı ya da işte yalancı gebelik dediğimiz durumlardan farklı bir durumdur. Fetüs ultrasonda gözükmeden hemen önce gerçekleşir. Sebebi genellikle genetik sebeplerdir. Yani embriyoda genetik problemler ya da kromozomal bozukluklar olduğu zaman vücut bunu kabul etmiyor. Bir şekilde materyal problemli olduğu için atıyor. Bunun dışında rahim içinde implantasyonu engelleyen problemler, endokrin sebepler, hormonal sebepler, rahim içi şekil bozuklukları, annenin çok düşük kiloda olması, pıhtılaşma sorununun olması, otoimmün hastalıkları, bebekteki genetik ya da başka sorunlar kimyasal gebeliğin sebepleridir. Kimyasal gebeliği engelleyebilir misiniz? İşte bu bildiğimiz sebepler, işte pıhtılaşma sorunları, otoimmün sorunlar, endokrin sebepler, bunları önleyebilirsek engelleyebiliriz ama bebekteki genetik ve kromozomal bozuklukları bilemeyeceğimiz için vücut onun sağlıklı olmadığını anladığı için implantasyonu engelliyor ve bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor. Aslında bir yerde bir savunma mekanizması diyebiliriz.
Sizde ne tür belirtiler olursa aslında kimyasal gebelik geçiriyor olabilirsiniz. Bunu anlamanızın yolu var mı? Adet gününüz geçti. Kan testi yaptırdınız, beta HCG pozitif. Sonra o kan testinde beta HCG'yi hekiminiz belirli periyotlarla takip alır. Yani 48 saatte bir izler. Normal gebeliklerde o 48 saatte bir beta HCG'nin 2 kat artmasını bekleriz. Eğer bu 2 kat artış yoksa o zaman bu gebeliğin sağlıklı olmayabileceğiyle ilgili hekiminizde bir öngörü gelişir. Daha sonra da 5. hafta civarında da ultrasonda kesenin görülmesi lazım. Yani gebelik kesesinin. Eğer 5. haftaya geldiniz, testinizde böyle istenen artış yok veya artmıyor, aksine düşmeye başlıyor. Beraberinde bir lekelenme başladı. 5. hafta oldunuz, hala ultrasonda gebelik kesesi yok. 6. hafta oldunuz, hala kese yok. Beta HCG düşmeye başladı ve sonra birden adet görmeye başladınız. Yani gecikmiş bir adet gibi algılanıyor. Ama bu adet diğer adetlerinizden biraz farklı olur. Biraz daha pıhtılı, biraz daha yoğun, biraz daha kanamalı, hafif de ağrılı olur. İşte o zaman aslında bir kimyasal gebelik geçirmiş olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bazen kanda beta HCG pozitif çıkar. İstenen artış olmaz dedik. Bazen de bir gün pozitif çıkar, öbür gün negatif çıkabilir. İşte o da kimyasal gebeliğe delalet edebilir. Ya da işte olması gereken beklenen beta HCG değerinden daha düşük bir beta HCG değeriniz var. O zaman da kimyasal gebelik olduğunu düşünebiliriz. Bu adet görülen zamanlarda, daha doğrusu işte beklenen adet tarihinde bazen lekelenme olur. Biz buna implantasyon kanaması deriz. İşte o tür durumlarda da kimyasal gebelik olma durumu olabilir. Yani bu dönem sık takip ederiz. Sizin de bu dönemleri biraz sık takip etmenizi öneriyorum. Kimlerde karşımıza geliyor kimyasal gebelik? Buna bakacak olursak aslında hamile kalmayı planlayan tüm kadınlarda kimyasal gebelik potansiyeli var. Az önce de söyledim ya, %25 gebelik 20 haftanın altında sonuçlanıyor. %80'i de düşükle sonuçlanıyor. Bunların çoğunluğu da işte embriyonun genetik anomalili olmasından kaynaklı. Biz genellikle tüp bebek kliniklerinde kimyasal gebelik tanısını daha çok koyuyoruz. Çünkü o dönem böyle hastalar çok sık beta takibi yaparlar. Ondan dolayı da aslında tüp bebek sanki kimyasal gebeliği arttırıyormuş gibi gözükse de sıkı takipten dolayı kimyasal gebelik tanısını daha kolay koyuyoruz. 35 yaşın üstündeki kadınlarda sık görüyoruz. Rahiminde şekil bozukluğu varsa sık görüyoruz. Hormonal bozukluk varsa sık görüyoruz. Kadında endokrin bozukluklar varsa sık görüyoruz. Rahim iç duvarında problemler varsa sık görüyoruz. İşte kadının çok zayıf olması ya da aşırı kilolu olması durumlarda sık görüyoruz. Kadında cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon varsa sık görüyoruz. Başka işte tiroid hastalıkları, tip 2 diyabet, polikistik over sendromu, kadının aşırı stresli olması, aşırı alkol, sigara kullanması ya da uyuşturucu madde kullanması durumunda bu kimyasal gebeliği sık görüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi otoimmün hastalıklar ya da kadında trombofili bozukluğu, trombofili panelindeki bozukluklar yani pıhtılaşma sorunları da kimyasal gebeliğe zemin hazırlıyor. Nasıl olduğunu, nasıl tanı konduğunu biraz söyledim. Tekrar bahsetmek istiyorum. Beta HCG hormonu beklenen artışı göstermez. Beklenen seviyede olmaz. Giderek düşebilir ya da birden negatifleşebilir. Ultrasonda da gebelik kesesi yoktur efendim. Kimyasal gebelikle ilgili bu kadar konuştuk. Peki tedavisi var mı? Aslında kimyasal gebeliğin primer bir tedavisi yok. Çünkü her kadında görülebiliyor. Ama işte gebe kalmayı düşünüyorsanız, bir endokrin hastalığınız varsa, bir hormon bozukluğunuz varsa, işte tiroid probleminiz varsa, pıhtılaşma sorununuz varsa bunların bir dengeye gelmesi gerekiyor ki tekrar kimyasal gebelik yaşamayın. Genellikle kimyasal gebelik yaşayan kadınlar bu durumu farkına varmazlar. Farkına vardıklarında da tekrarlama olasılıkları düşüktür. Ama 2 veya daha fazla kimyasal gebelik yaşıyorsanız o zaman bunun araştırılması hem sizin genetik incelemeniz hem eşinizin genetik incelemesi, spermlerde bir anomali durumu, pıhtılaşma sorunları anlamında araştırılmanızda yarar var. Bir enfeksiyon durumu olabilir, tiroid problemi olabilir, prolaktin yüksekliği olabilir. İşte bunların tedavisi olduğu zaman tekrar kimyasal gebelik yaşamazsınız. Ama kimyasal gebelik geçirdiniz, tedaviniz oldunuz, tekrar bir sağlıklı hamilelik süreci geçirebilirsiniz. Teşhis edilmesi sık tekrarlandığında bizim için önemli. O tür durumlarda önlem alırız. Altında yatan nedenleri belirleyip size bazı tetkikler uygularız.
Ondan sonrasında bir sonraki gebelikte tekrar kimyasal gebeliğe yakalanma riskinizi de azaltırız. Biliyorum sevgili kadınlar ve sevgili erkekler, bu birazcık da zor bir durum. Yani üzüntü hissetmeniz son derece normal. Ancak bu dönemde eğer çok aşırı bir üzüntü yaşarsanız da bir psikologdan destek almanız gerekiyor. Hemen hamile kalabilir misiniz? Kimyasal gebelik geçirdikten 14-15 gün sonra tekrar yumurtlamanız dengeye girer ve sonraki ay hemen hamile kalabilirsiniz. Yani bir kimyasal gebelik geçirdikten sonra hemen tetkike araştırmaya çok da gerek yok. Ama olay 3'ten fazla olduysa o zaman altta yatan sebeplerin belirlenebilmesi adına bir jinekoloji hekimine, riskli gebeliklerle ilgilenen bir jinekoloji hekimine mutlaka başvurmanızı öneriyorum. Peki kimyasal gebelik geçirdiğimi nasıl anlarım? İşte o noktada da sıkı takiple bunu anlayabilirsiniz. Hekiminize başvurarak anlayabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kimyasal gebelik dediğimiz şey kişinin biyokimya tetkikinde beta HCG'nin yükselip ultrasonda gebelik kesesinin olmadığı durumdur ve çoğunlukla birçok kadının başından geçer, bazen de farkına varmaz ve adet kanaması ile sonuçlanır. Adet kanaması diğer adetlerden farklı olarak daha ağrılı, daha yoğun, daha pıhtılı olabilir. Bu da son derece normaldir. Bu vücudunuzun yaptığı doğal bir tepkidir. Genetik ve kromozomal anomalili çocukların doğurulmasını engellemek için vücudunuz bu tür bebekleri vücudunuzdan bir şekilde doğal anlamda savunarak adet kanaması ile beraber gelişimini engelleyerek atılmasını sağlar. Tekrarladığı durumlarda da araştırılması gerekir. Nihayetinde şunu söyleyebilirim ki, gebe kaldığınızı öğrendiğiniz andan itibaren hekiminizin size önerdiği zamanlarda tetkiklerinizi yaptırın. Her düşükle sonuçlanan gebelik sizi üzmesin. Kimyasal gebelik sonrası devam eden çok sayıda sağlıklı gebelik var. Elimizde böyle doneler var. Üzülmeyin, yıpranmayın ama böyle bir süreç yaşıyorsanız da tekrar yaşanan süreçlerde de sebebini bulup ona göre önlem almanızda yarar var. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.